Ekranı kaydır, sesi aç. Bu yeni çocuk çok heyecanlı. Yerin Frontera karşınızda. Eskisi gibi hala büyük, hala geniş. Ve hala da dededen toruna gelen de bir tane arabamız var Hakkı burada. Neden dersen Frontera 93 yıllarında çıkmıştı. Ve yeni Frontera'mızda makyaj gördü, kasa değiştirdi. Her şeyle 2025 yılında siz izleyicilerimizi yeni Frontera'yla tanıştırmak üzere bugün Hakkı Bey'le beraberiz. Hakkı Bey'in de demiş olduğu gibi eskiden beri hayatımızda olan bir Frontera'mız vardı ve Frontera artık komple yenilendi. Yeni motor seçenekleri, günümüzün teknolojisine daha uygun bir şekilde de yeni Frontera'mız geldi. Biz araba geldiği zaman şahsen çok mu heyecanlandık Hakkı? Çok heyecanlandım. Evet. Neden çok heyecanlanıyoruz arkadaşlar? Şunu da söylemek lazım. Yeni Frontera tamamıyla Türk aile yapısına uygun bir araç bence Hakkı. Neden dersen 2 çocuğum var veya 3 çocuğum var. Sana ne lazım bu saatten sonra? Genişlik. Genişlik lazım. Bagaj çok önemli senin için. 460 litrelik bir bagaj var arkadaşlar. Birazdan bagaj bölümüne geçtiği zaman da Hakkı Bey'le size bagajı da göstereceğiz. Ama bizim en çok hasta olduğumuz yer neresi oldu Hakkı? Arka diz mesafesi Grandland'daki gibi kocaman bir diz mesafesi var. Sabah biz bunu denedik. Uğur Bey'le denedik hatta. O biraz büyük bir arkadaş biliyorsunuz. Benim de boyum 1.85. Oyuna oturdu ve tabiri caizse biraz şımarık oturdu. Şımarık oturmasına rağmen ben hala arkada yayılıyordum vallahi. Evet, işte Frontera'nın bak bu çok önemli olacaktır. Bagajının genişliği, arka diz mesafesinin genişliği, 3 çocuğum var, bagaj geniş, arka diz mesafesi geniş, tamamıyla senin araban olacaktır. Ve aslında bir de en çok kullanıcıların merak ettiği, izleyicilerimizin merak ettiği de şu olacak: fiyatlar. Fiyatlar için arkadaşlar maalesef Mayıs ayında belli olacak. Biz bu videomuzu Nisan'ın tam son gününde çektiğimiz için şu anda fiyatlardan çok bahsedemeyeceğiz. Ama Mokka aracımızdan daha uygun fiyatlı bir araba olacak. Ve bunu istinaden de Hakkı direkt şunu diyorum işte, tamamıyla Türk kullanıcısının arabası olacak. Neden? Ülkemizde SUV artık çok seviliyor. SUV Kesinlikle aracımız. öyle. Geniş arabalar seviyoruz. Geniş bir araba. Bir de bu arabada birazdan motoru değinecektim ama şimdiden değineyim sizlere. Motor olarak 2 tane motor seçeneğiyle gelecek Hakkı. Bir tanesi 1.2 145 beygir hibrit dediğimiz versiyonla beraber gelecek ki bakınca 0-100 değeri 9 saniyelerde çok başarılı. Bir de bu motoru nereden biliyoruz dersen Grandland'larımızdan biliyorduk. Grandland arkadaşlar, hatta YouTube'da bir tane videom var benim. Şehir içerisinde bak sakin gezdim diyemem. Normal gezdiğimde 5.6 gibi bir yakıt değeri buldum ki Grandland adı üstünde Grand bir arabamız. Ben onda 5.6 bulduysam da büyük ihtimal bunda şehir içerisinde 4.5 litre gibi bir yakıt tüketimine de sahip olacaktır. Yakında da arkadaşlar onunla mutlaka bir tanıtım videosu gelecektir sizlere. Şehir içi yakıt tüketimi nedir diye. Evet, motor 1.245 beygir olacak, hibrit olacak, çok güzel bir veri. İkinci motor seçeneğimiz ne olacak dersen de elektrikli versiyonumuz. Şu anda yanında bulunduğumuz aracımız arkadaşlar bizim elektrikli versiyonumuz. 44 kW'lık bir bataryayla beraber geliyor. 113 beygir gücünde geziyor. Ve WLTP'nin şehir için menzilde vaat ettiği menzil ise 430 kilometrelik bir menzil vaat ediyor. Ki şehir içerisinde genelde hayatımızın şöyle baktığın zaman yılın 365 günün aşağı yukarı herhalde 350 günü şehirlerimizde geçiriyoruz. Sadece geri kalan 15 günde şehir dışlarına gidip oralarda ailelerimizi ziyaret ediyoruz veya tatillere gidiyoruz. Ki 10 dakikada da hızlı şarjlarda sana 100 kilometre yol menzil vaat ediyor. Yani sen uzun yola çıktın, buradan İzmir'e gidiyorsun. Tahlilin orada mola verdin diyelim. 10 dakikada sana 100 kilometrelik bir menzil vaat edecek ki o da çok yeterli olacak. Harika bir veri. Evet, izlenimlerin neler oldu Hakkı? Biraz bize bahseder misin? Benim dikkatimi öncelikle koltuklar çekti. Koltuklar hem sportif hem de Grandland'da o aşina olduğumuz oyuntu yine Frontera'da mevcut. IntelliSeat dediğimiz ortopedik oyuk, senin deyiminle oyuntulu olan Evet. koltuklar. Ki bak, o oyuntu deyip geçmemek lazım ona. O oyun sayesinde de vücutta yer alan kuyruk sokumunda tam olduğu yere denk geldiği için de herhangi bir şekilde yolda kuyruk sokumundan batma Vücuda rahatsızlıkları olan da baskıyı da azaltıyor. azaltıyor. Evet, koltuklara çok hoşuna gitti başka. Onun dışında genişliği ben bagajına sığacağımı düşünüyorum. Grandland'da biz bir denemiştik arkadaşlar arasında. Bunda da aynı şekilde sığacağımı düşünüyorum Süleyman Bey. O zaman senin için koltuklar dedin, bagaj dedin, arka diz mesafesi dedin. Benim için de nedir dersen şu 1.245 beygir hibritin, 44 kW elektriklinin ve kullanıcı dostu dediğimiz fiyat performans olaraktan baz alabilecek olduğumuz fiyatlarıyla yeni Frontera gerçekten çok ön plana çıkacak. Bir de Hakkı şöyle söyleyeyim. Ben biraz önce donanımlarına biraz baktım. Araçta işte ABS, ESP, viraj denge kontrolü, düz hat denge kontrolü dediğimiz özelliklerin hepsi zaten standart. Ancak başlangıcından versiyonuna itibaren de Opel yine çoğu şeyinden ödün vermemiş. Mesela başka markalarda şunu görebiliyorsun. Başlangıç versiyon aldığında arabada sadece 2 hava yastığı olabiliyor. Üst versiyon çıktığı zaman 4 hava yastığı olabiliyor. Ancak Opel Frontera modelinde 6 tane tam boy hava yastığı standart hale getirmiş. Yani
Boşunu da alsan bu arabanın, dolusunu da alsan her türlü güvenlik önlemin aynı. Opel bizim güvenliğimize çok önem veriyor. Ve hakkı güvenlik önlemleri gerçekten Opel dediğin gibi çok ön plana veriyor ki yine başlangıç versiyonuna baktığımız zaman dahi acil fren destek sistemleri dediğimiz öndeki araç annem durduğu zamanki otomatik frenleme sistemleri yine aracımızda standart olarak geliyor ki çok güzel bir haber olmuş. Galiba hatırladığım kadarıyla senin dedelerde de bir tane Frontera vardı. Aynen öyle. Eski Frontera benim dedemde de vardı aslında. Şimdi muhtemelen bir Frontera da ben alacağım gibi duruyor. Dededen toruna nesil gibi oldu biraz. Evet, çok güzel. Evet arkadaşlar, güvenlik önlemleri yönünden, motor yönünden Frontera'dan biraz bahsettik. Biraz da artık isterseniz diğer özelliklerden başlayalım. Evet, Ali Bey sizi biraz daha bu tarafa doğru alalım. Geldiğimiz zaman burada artık Opel'in adı diyebilecek olduğumuz vizör tasarımımız burada bizi karşılıyor. Yani buradaki bu tarzı bir tasarım gördüğümüz zaman uzaktan dahi baktığın zaman bu aracın bir Opel olduğunu net görebiliyoruz. Aynen öyle. Burada vizör tasarımımızı gördük. Beyaz led, full led farlarımız var arkadaşlar. Yine artık araçlarımızda standart hale gelmiş olan uzun far asistanı var. Yani hakkı karşıdan bir araba geldiği zaman farlar otomatik kısaya düşecek. Araç yoksa da uzunlar otomatik kendisi açacak. Bu da biz için daha konforlu bir sürüş sağlıyor aslında. Ya şöyle bir sıkıntı var. Sen bu fara alıştıktan sonra o uzun kısa yapmak aslında çok basit geliyor ya. Ama araç kendisi açıp kapattığı zaman senin yoldaki sürüşünü, yorgunluğunu, her şeyini tamamıyla azaltıyor ki çok da güzel bir far asistanı olmazsa olmazlarından arasında Opel'de Geçenlerde var. sizinle Zafira'da da yaşamıştık hatırlıyorsanız. Depoya giderken akşam. Orada da gerçekten bir rahatlık olduğu aşina. Aşina, evet. Onun haricinde yan taraflara geldiğimiz zaman Ali Bey, bu taraflarda gördüğümüz gibi çift kanatlı led gündüz farlarımız var. Ve bu led gündüz farları da şöyle hakkı çok önemli bir şey aslında. Gece gündüz kapanmıyor bu led farlar. Evet. Bu led gündüz farlarımız. Asfalt renginde yani gri renkte veya onun tonlarına yakın bir araçlar. Biraz daha gözleri senin benim gibi bozuk olan arkadaşlar akşamüstüleri çok araçları göremiyorlar. Ancak bu led gündüz farları sayesinde de güvenliğinde bir tık ön planda çıkartmış oluyorsun. Evet, Kesinlikle led öyle. gündüz farlarımız var dedik. Led farlarımız var dedik. Acil fren destek sistemlerimizden bahsettik. Yani yaya frenleme, araç frenleme, şerit koruma bunların hepsi var dedik. Neyimiz var burada? Bir de ön park sensörlerimiz var. Benim biraz ince çizgim oldu artık. Ön park sensörü, arka park sensörü, geri görüş kamerası dediğim. Yine bu yanında bulunduğumuz GS donanımda da bu araçta da standartından geliyor. Hepsi Başlangıç versiyonunda ise arkada park sensörü ve kamera bulunuyor. GS paketi geçtiğimiz zaman ise ekstra ön park sensörü var. Bunu da söyleyeyim şimdi arkadaşlar size. Yanında bulunduğumuz aracımız yeni Frontera elektrikli GS donanım artı konfor paketi dediğimiz versiyon. Konfor paketin içerisinde ise koltuk ısıtmalar, direksiyon ısıtma, aynı zamanda da ne var? Ön cam ısıtma var. Evet, ön cam ısıtma var. Bu da konfor paket adı altında gelecek olan da bir özelliğimiz olacak. Evet, ön taraftan baktık. Beyaz led farlarımız dedik, led gündüz farlarımız dedik, ön park sensörümüz dedik. Bir de burada beyaz led şeklinde yanan da beyaz led sis farlarımız var. Mevcut. Ön taraftaki tasarımdan biraz daha değinmek ister misin Hakkı? Biraz bize ön taraftan bahseder misin? Cihan Sana ne Bey, anlatıyor? Eski Grandland'larda o ön kaputun daha böyle aşağıya indiği, daha yumuşak bir geçiş varken yeni Grandland'da da aslında ön kaputun böyle tık diye inmesi aslında bizim için daha böyle arabayı heybetli gösteriyor. Aynı şekilde bunu Frontera'da da kullanmışlar. Bir de benim hoşuma giden aslında şu kaputtaki oyuntular. Bu oyuntular arabayı daha böyle agresif gösteriyor. Aslında ben gibi genç, enerjik, dinamik arkadaşlar için de bu gerçekten şöyle dışarıdan baktığımızda daha performanslı olduğunu gösteriyor aslında arabanın. Ki Hakkı biraz da ölçülerden bahsedeyim ben sana. Arabanın aynadan aynaya genişliği ise 1795 mm olarak geçiyor. Uzunluk 4385 mm. Dingil mesafesi çok önemli oluyor. Orada işte arkadaki diz mesafesini ayarlayabiliyorlar. Evet. 2670 mm oluyor. Brüt ağaç ağırlığı ise 1830 kilogram olaraktan geçiyor. Maksimum römork kapasitesi frenli bir şekilde 350, 1250 kilograma kadar da römork kapasitesi var. Böyle yandan bakalım istersen. Evet, ön taraftan biraz bahsettin Hakkı bize. Peki yan taraftan aracın buradan baktığımız zaman seni etkileyen yer neresi oldu? Kesinlikle uzunluğu oldu çünkü yani aslında ben Frontera'yı açıkçası biraz daha küçük bir şey bekliyordum. Evet. Özellikle Crossland'ın üretimi bittikten sonra Crossland'dan daha böyle küçük bir araba gelir diye bekliyordum ama Crossland'dan daha büyük bir araba Yok, çıktı. sabah bak biz Crossland'la yan yana koyduk. Hatta öyle bir video yapabilirsek de yapalım izleyicilerimiz için. Crossland'a göre çok büyümüş, çok genişlemiş ve Kesinlikle. tasarım dilinde çok güzel oynamışlar. Mesela bak şimdi ben yandan baktığım zaman şurada kapıların orada bir tane alta doğru bir çizgi geçiyor, gördün mü? Şundan bahsediyorsunuz. Evet, o çizgi arabaya çok yakışmış. Kesinlikle Bir de öyle. kendinden yan basamak varmış gibi. Bak yan taraflarda bir çıkıntılarım var. Evet. Sonra aynaların siyah kaplı olması, aynaların yan taraflarında sinyallerin olması, kapı kolunun siyah, tavan raylarının siyah olması, tavanın siyah olmasıyla beraber de buradaki bir uyumluluğu çok net bir şekilde görebiliyorsun. Şu Görüşürüz abi. çizgi benim çok hoşuma gitti aslında. Buradan gelip aslında buradan geliyor çizgi. Ön Evet. taraf arka kapıdan değil de arka stoplardan böyle sanki
yavaş yavaş yumuşuyormuş gibi görünmesi benim çok hoşuma gitti açıkçası. Bak o var. Artı buradaki C sütunundaki şu genişlik. Arkada oturduğun zaman camlar geniş olduğu için de arkadakileri ferah olacaktır. Bir de bak burada en arkada bir tane daha böyle cam var. Biz buna baktık, içeriden görünüyor. Görünüyor. Evet. Orası da böyle siyah olması cam. Mesela ben şu anda baktığım zaman orada bir cam olup olmadığı net gözükmüyor. Evet. Ama evet orada cam var. Yani yan tasarımdan baktığımız zaman hatlarıyla çok güzel oynamışlar. Kesinlikle Araba daha öyle. geniş, daha heybetli gibi duruyor ki zaten çok da küçük bir arabanın yanında değiliz. Bir de arabada kendini gösteren janttır. Janta baktığımız zaman da Hakkı burada 17 alüminyum alaşımlı jantlarla beraber gelmiş aracımız. Onlar da elmas kesim olarak geçiyor ki böyle grili siyahlı Bridgestone marka lastiklerle beraber gelmiş. Çok da yan taraftan da şık. Jantlar bizim aslında Yiğit Bey'le aramızda böyle bir iddialaşma olmuştu. O işte yakışacağını düşündü. Ben yine biraz ön yargıyla gelmişti aslında benim için. Ama gerçekten lafımı yedirtti bana. Ön yargılarını yıkıyor. Evet. Yan taraftan böyle dedik. Ön park sensöründen bahsettik. Yan tarafta 17 alüminyum alışım jantlardan bahsettik arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman aynalardaki sinyallerimizden, bir de aynalarımızda ne var dersen zaten katlanabilir yan ayna özelliğimiz var. Onu da birazdan içeri geçince gösteririz. Şimdi istersen aracın arka tarafına doğru gidelim. Sabırsızlıkla bunu bekliyordum. Geçelim o zaman. Evet Ali, şimdi arka taraftan devam edelim istersen. Hakkı Bey kayboldu, onu birazdan buluruz nereden çıkacaksa. Bir de yan taraftaki park sensörlerini de görüyoruz. Yani algılamada da hafiften böyle kaldırım olur, duvar olur bir yere yanaşacağımız zaman da buralarda da bir park sensörü görüyoruz ki yan algılama park sensörlerimiz de var. Evet, arka tarafa geldiğimiz zaman ise burada arka stopların dizaynı çok farklı olmuş. Baktığımız zaman burada bu tarzda bir tasarım var. Yine tasarımlar. Yine komple led aydınlatmalar var arkadaşlar. Buralardaki reflektörlerimiz, arka park sensörlerimiz, Frontera yazımız siyah bir şekilde ortada komple yer alıyor ki arabaya daha büyük, daha gösterişli ve güzel de bir logomuz var burada siyah renkte. Geri görüş kameralarımız ise burada yer alıyor. Arka park sensörlerinden bahsettik. Bir de bak şurada küçük bir kırmızı aydınlatma var. O da nedir dersen de arka sis farımız var. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Biraz önce Hakkı Bey'in bir iddiası vardı ya. Şimdi isterseniz o var mı yok mu ona bakalım şimdi. Evet, karşımızda Hakkı Bey. Şu Evet, yanlardaki cepler benim çok hoşuma gitti. Aslında yolda giderken falan ben arkaya otursam da buraya içecek falan koysak çok güzel olur. İçeride otururken gittin onda mı ineceksin? Evet, yani şöyle sıkışmadım zaten. Sağıma soluma rahatlıkla dönebiliyordum. Ben ilk başta fark ettiniz mi bilmiyorum, şöyle oturuyordum ilk başta. Evet. Şöyle bir oturdum. Sonra sıkıldım. Dedim yer değiştireyim. Biraz da şöyle döndüm. Sağla solu iyice inceledim. Biz Ama- seni gene bagajda değil arka koltukta götürelim de orayı çok da sevmesin. Olur. Ama 460 litrelik bagajın oradan da seninle beraber de seni biraz valiz gibi kullandık artık idare et. Bagajı biraz büyük göstermek için. Hatta bununla alakalı şöyle yapalım, evden valizleri getirelim bir dahakinde. Bakalım kaç tane valiz alıyor ki iddialı bir bagaj var. 460 litrelik bir bagaj var. Ve onunla beraber de maşallah senin aynı da alabilir. 460 litrelik bir bagajımız var arkadaşlar. Stepne artık kaldırıldı. Onun yerine ise burada yine neyimiz var derseniz tamir kitimiz var. Yani herhangi bir şekilde yolda lastiğimiz patladığı anda buradan kompresör ve lastik tamir kiti sayesinde ise aracımızın da lastiklerini yamamış oluyoruz. Evet, burada lastik tamir kitini gördük. Arka tarafta küçük sağ tarafta bir tane aydınlatmamız var. Bütün koltuklarda top tether dediğimiz çocuk koltuğu bağlantısı var. Peki bagaj böyle mi Hakkı? Değil. Oradan bir malzeme alıp gelebilir misin bize? Evet Hakkı, şu anda da sen bize ne getirdin? Çift katlı bagaj sisteminin ara bölmesini getirdin. Bu ara bölme ne işe yarıyor dersen koltukları yatırabilir misin? Hemen. Ara bölme sayesinde hem buraya Hakkı çift katlı bir bagaj sistemiyle beraber kullanabiliyoruz. Ve aynı zamanda ne işe yarıyor dersen gördüğün gibi artık 1600 litre dediğimiz biraz önce oturuyordun, şimdi yatak olarak kullanabilecek olduğunda Tam olarak kampa gitsem acaba yatak atar mıyım diye düşünüyordum. ki bu malzeme sayesinde düz bir zemin elde ediyorsun. Evet, bu sayede ne oldu bagajımız? 460 litreden 1600 litre gibi bir bagaj hacmi elde ettik. Evet, arkadan da bahsettik. Bagajından çok beğenmiştik dedik. Şimdi biz koltuklarımızı geri kaldıralım. Evet, şimdi istersen şöyle yapalım Hakkı. Ben direksiyona geçeyim. Boyum 1.92. Arka tarafta bakalım diz mesafesi bizim övdüğümüz kadar var mı? Ben 1.92, sen 1.85. Bakalım ikimiz uzun yolda çıksak rahat edebilecek misin ona bakalım. Tabii ki. Sürücü koltuğumu ayarladım. Şimdi arka diz mesafesini biraz sen bize hem arka taraftan hem diz mesafesinden bahset. Süleyman Gerçekten Bey, de iyi. Şu an aslında ben az önce dik oturuyordum. Şu an oturduğum gibi dik bir pozisyonda oturuyorum ama az önce söylediğim o benim tabirimle şımarık oturma şeklinde de hala diz mesafesinde koltukların kenarlarına bu bölgelere hala bir yumruk, yani yaklaşık 5 bir karış. İç kısmına da tam büyük bir açılabilecek şekilde büyük bir karış mesafe var aramda. Yani hiç yormaz bir yolculukta Süleyman Bey. Bir de ben geçeyim bakalım. Zaten şimdi ön tarafı hemen ayarladım. Maşallah yani var ya makam arabası diz mesafesi var. Bizim evin salonu da bu kadar.
Sizin solun bu kadar mı? İyi maşallah. Onun haricinde tavanın renginin beyaz açık olması içeriye ekstra bir ferahlık katmış ki Ferahlık zaten SUV'de olduğumuz için baş mesafesi diye bir şeyimiz söz konusu değil. Bir de ne var? Bak bunu çok takıntılı olan müşterilerimiz var. Arka tarafta tutma kollarımız var. Evet. Arka tarafta yine ufak bir aydınlatmamız var. Yani iç tavanın SUV olmasıyla beraber tavan yüksekliği ayrı bir ferahlık katıyor. İçerinde şeffaf olması da ekstra bir ferahlık katıyor. Bir de biraz önce sen demiştin. Köşelerde küçük camlar var demiştin. Evet. Onlar da içeriye ayrı böyle bir aydınlatma sağlamış. O da güzel olmuş. Evet arkadaşlar diz mesafesine yani bu araba için çok denecek bir şey yok. Çok güzel bir diz mesafesi var. Bildiğim makam arabası tarzında bir diz mesafesi olmuş. Bir dakika şöyle koltuk arkalarında güzel böyle bir desenler var. Ama burada en çok sevilecek olanlardan bir tanesi de şu olacak. Telefonu böyle koyabilirsin. Düşünmüşler gibi benim arkada az önce söylediğim içecek koyma yeri gibi ceplerimiz de burada Evet, mevcut. burada telefon koyma ceplerimiz var. Koltuk arkasında ceplerimiz var. Bir de şöyle alabilir miyiz Ali Bey sizi? Burada yine arkadakiler için artık hayatımızda şarj çok fazla önemli olduğu için burada 2 tane Type-C çıkışımız var. Bir de alt tarafta neyimiz var? 12 voltluk da çakmaklık çıkışımız bulunuyor arkadaşlar. Evet. Frontera deyince artık bana arka diz mesafesinden kesinlikle laf gelebilecek bir araba olmadığı, Kesinlikle öyle. bagajının genişliğinden, arka bagajının büyüklüğünden veya darlığından sıkıntı yaşayacak müşterimiz olmadığı, yani gayet de iç genişliği ferah, güzel bir araba olmuş. Evet, arkadan bu şekilde diyelim. Çift USB çıkışımız, 12 voltluk oradaki çakmaklık çıkışımız, tavanın açık renkli olması, aydınlatmalarımızın burada, tutma kollarının olması, koltuğun biraz da bak şöyle dik oturmuyorsun, hafif yatarak oturuyorsun. Kesinlikle öyle. O da güzel bir rahatlık sağlıyor. Bir de buradaki bu küçük nüanslarla beraber koltuğun bu kenarındaki dizaynı da güzel olmuş bence. Evet, arkadan bu şekilde. Şimdi istersen seni nereye alalım? Sağ öne alalım. Hemen. Evet Hakkı Bey, şimdi de sağ ön yolcu koltuğundan bize bahseder misin? Süleyman Bey, benim size söylediğim aslında arabanın her yerine cep yapmışlar. Yani arkada oturma, bagajda bile otursan her yere bir bölme yapmışlar. Burada bir tane güzel bir bölmemiz var ve bunu aslında kaymaz bir malzemeden yapmışlar. Yani buraya herhangi bir şey koyduğumda sağa sola arabanın manevrasıyla hareket etmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliyorum. Torpido gözümüz zaten burada. Aynı şekilde burası da yine iki karışımın kocaman aldığı bir cep yapmışlar buraya. Havalandırmaların yerini değiştirmişler aslında. Bu da bizim için, ben sorununu çok yaşıyordum. Hep suratıma vuruyor. İndirdiğimde de şuralarında, karnında falan kalıyordu. Artık dizlerimin altında komple rahatlıkla buradaki havalandırmalardan rahatlıkla ısıtıp soğutabileceğim. Daha sonrasında benim asıl dikkatimi çeken şeyler aslında buradaki kapı döşemeleri. Kapı döşemelerindeki kumaş detaylar Grandland'dan da aşina olduğumuz gibi artık bu hem bizim için trim sesini hem de kozmetik açısından gerçekten güzel görünüyor. Ve yaklaşabilir misin Ali'cim? Bu ürünlerin hepsini geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış. Bu da bizim doğa dostu, çevre dostu olduğumuzu gösterir. Evet, şimdi de istersen artık sürücü tarafından devam edelim. Lütfen. Ali Bey sizi arkaya alalım. Evet, şimdi arkadaşlar sürücü bölümündeyiz. Şimdi aracımızda 4 cam otomatiğimiz var. Elektrikli ısıtmalı katlanabilir yan aynalarımız var. Bir deneyimiz var tabii ki, kör nokta uyarı sistemimiz de var Hakkı. Bununla beraber bak direklerde Twitter'larımız var. Ses sisteminin kötü olacağını düşünmüyorum. Çünkü arabada hem hoparlörler ekstra bir de direklerde Twitter olduğu zaman da diğer modellerimizden bildiğimiz gibi de çok güzel bir ses kalitesi de oluyor. Evet, müzik sisteminden bahsettikten sonra burada bak aslında bir SOS diye bir tuş var. Buna basma yalnız. Evet. Çünkü 112 acil otomatik kendisi arıyor. Bu da maalesef bir müşterimizin başına geldi. Bir kaza geçirdi. Hava yastıkları patlamış. Araba otomatik kendisi 112 acil aramış. Ve konumunu da öğrendikleri için de ambulans çok kısa bir sürede gelmiş. Bütün arabalarda keşke bu SOS tuşu olsun diyebileceğim de çok güzel bir özellik. Evet, alt tarafa doğru indiğimiz zaman kendinden kararan iç dikiz aynamız var burada. Yani arka taraftan bir uzunları yaktığı zaman burada herhangi bir şekilde gözümüzü almıyor. Aynamız otomatik kendisi kararıyor. Evet, ekranlara gelecek olduğumuz zaman Hakkı, burada 10 inçlik bir tane yeni arayüzlü bir ekranımız var. 10 inçlikte burada bir sürücü bilgi ekranımız var. Bu bizim de yeni olduğumuz bir ekran. Ancak sade, net, okunabilir, böyle insanı yormayacak olan bir Kesinlikle öyle. önüne geçmişler. Şimdi burada radyoyu görüyoruz. Basalım. Direkt büyük radyo ekranımız geldi. Ev resmine bastım. Direkt telefonum geldi. Arayacağım numaralar olabilir. Onların hepsini buradan ayarlayabiliyoruz. Bir de navigasyon var. Araçın kendisinde orijinalinden navigasyon gelmesi de güzel olmuş. Evet, navigasyonu gördük, telefonu gördük, radyoyu gördük. Yan tarafa geldiğimiz zaman da evet, kablosuz CarPlay ve Android Auto'muz da var. Ekstra aracımızın kendi navigasyonu da var. Ve sade net okunabilir de burada bir ekranımız var ki hızı da gayet başarılı. Gayet hızlı. Hı hı. Beklediğimden daha sade bu arada ve sade olması aslında bir yerde bize daha kullanışlı ve daha dikkat dağıtmayan yönünü gösteriyor. Bu da bizim için aslında güvenliğimiz için de uzun yolda özellikle
güvenliğimizi sağlıyor diye düşünüyorum Süleyman Bey. Ki hakkı şöyle, mesela Grand Naut'larımızda bizim Pure Mode diye bir şey var. Evet. 120 kilometre, onu ayarını kendin yapabiliyorsun. 120 kilometre hızı geçtiğin zaman bu ekrandaki karmaşayı azaltıp sadece Pure panele geçiyor. Yani direkt böyle net görebileceğiniz, sizin için önemli olan ekrana geçiyor ki. Aynen Burada öyle. da aynısı var neredeyse. Sade, net, okunaklı ama bütün özellikleri de yapabildiğimizde çok güzel bir ekranımız var. Senin söylemiş olduğun gibi alt tarafa geldiğinde havalandırma yerleri var. Burada yine ortada bir havalandırma menfezimiz bulunuyor. Dörtlerimiz burada. Otomatik kapı kilitlerimizi kapatıp açma tuşlarımız burada. Alt tarafta ise klimamız var. Tek bölgeli bir dijital klimamız yer alıyor. Otomatik aldığımız zaman içeriği kendisi 22 derece tutacak. Burada yine tuş kalitesi güzel. Ayrı bir hava katmış. Böyle göstereyim sana. Gri detaylar benim çok hoşuma gitti bu arada. Arabanın kapı kollarında, ön göğsünde, buralarda ve klimanın seçenek tuşlarında da bu gri detaylar benim çok hoşuma gitti açıkçası. Evet, güzel olmuş. Klimada ekstra ne var? Konfor paketiyle beraber gelen 3 kademeli. Sende koltuk ısıtma. Yine bende 3 kademeli koltuk ısıtmam var. Aynı zamanda direksiyon ısıtmam. Aynı zamanda da Bu da benim favorim. Ön cam asistansları. tabii millet kışın kar kazırken, buz kazırken sen buna basıp Aynen hayata devam öyle. edebiliyorsun. Alt tarafa geldiğim zaman arkada 2 tane USB Type-C vardı. Burada da yeni 2 tane Type-C var. Bir de onun altında neyimiz var? Şöyle koyalım. Kablosuz telefon şarj bölümümüz var. Bu kablosuz telefon şarjı da başlangıç versiyonundan itibaren de standart olarak geliyor ki şimdi gördüğümüz üzere de telefonumuz şarj etmeye başladı. Ben şu kağıtlarımı buradan alayım. Burada 2 tane bardaklık girişim var. Yan tarafları bu şekilde gergili yapmışlar ki. Tablet sığdırırım ben buraya. Aynen öyle. Biraz da o amaçla yapmışlar. Tabletiniz dahi sığdırabilirsiniz diyorlar bize. Ortaya geldiğimiz zaman burada bizim iToggle dediğimiz vitesi görüyoruz. P, geri vitesi aldığım zaman R, ileri aldığım zaman D, C'ye bastığım zaman da ekstra rejisterin frenleme sistemine geçen sistemimizi de buradan kontrol ediyoruz. Şimdi geri vitesi almışken de neyimiz var burada? Ön arka park sensörü görebildiğimiz bölüm açıldı ve burada da geri görüş kameramızı görebiliyoruz. Evet, geri görüş kamerasını da gösterdikten sonra yine Ali Bey şöyle gelelim istersen. Burada elektronik el frenimiz yer alıyor. Yine diğer araçlarımızda olduğu gibi sadece D'yi alıp gaz verdiğiniz zaman. Evet, kemerimizi taktık. Şu anda gördüğünüz gibi el freni otomatik indirdi. P'yi aldık. Aracı kapattığımız zaman ise otomatik el freni aracımız kendisi çekiyor. Böyle çok güzel bir el frenimiz var. Elektrikli el frenimiz bulunuyor. Evet, onun haricinde Ali şurada da yine ufak bir saklama gözümüz var. Onu da gösterebilirsek. Burada ufak bir saklama gözümüz yer alıyor. Ve burada da bir ortada kol dayamamız var. Kol dayamanın içerisinde yine çok geniş olmamakla beraber ama derinliği var. Şöyle göstereyim mi? Olur. Benim elim de uzun yani. Evet. Kısa Burada elim bir yok. ortada kol dayamamız altında saklama gözü var. Kol dayamızı ileri yaptığımız zaman da kumaş kaplı bir kol dayamızı da burada görüyoruz. Evet, ortadaki ekrandan bahsettik. Klima bölümümüzden bahsettik. Şimdi nereden devam edelim? Direksiyonumuzdan devam edelim. Burada yeni bir direksiyon stili karşılıyor bizi. Yukarısı üstü düz çizgi, alt taraf düz çizgi şeklinde elde güzel oturan bir direksiyon var. Direksiyon üzerinden müzik kontrol tuşlarımız ve hız sabitleyici, hız sınırlayıcımızın da ayarını yapabildiğimiz diğer tuşlarımız da burada yer alıyor. Direksiyonumuzda yükselip alçalma ve derinlik ayarımız da ayarı da varmış. var, bulunuyor. Evet, burada yine 10 inçlik bir tane ekranımız var. Bu ekranda artık ADAS dediğimiz güvenlik sistemlerini ise artık buradan değil, buradan kontrol ediyoruz. Şuradaki tuşa bastığım zaman burada sürüş asistanları, kullanıcı ayarı gibi ayarları da buradan görebiliyoruz. Sürüş asistanına geldiğimiz zaman otomatik uzun hüzmeli far, aktif güvenlik freni, hız değişikliği sinyali, sürücü dikkat uyarısı, kör nokta uyarı sistemi gibi de bütün ayarları da artık buradaki ekrandan yapıyoruz arkadaşlar. Yine tekrar bastım. Kullanıcı ayarlarına geldiğim zaman ise dil, birim, parlaklık, gizlilik gibi de bakım aralığı gibi de bütün bilgileri de yine buradaki tuş üzerinden de yapabiliyoruz. Burada artık yine net, okunaklı böyle renk stilleri de güzel değil mi? Kesinlikle öyle. Biraz 3 boyutlu, bak biraz derinlik yapmaya çalışmışlar gibi, böyle içeri doğru gidiyor falan. Orada trafik levha okuyucunun işaretini görüyoruz. Hızımızı göreceğiz, vitesimizi göreceğiz. Eko modda mı, şarjda mı, power'da mı onu göreceğiz. Burada da içindeki %26 yakıt enerji batarya ile beraber kaç kilometre gideceğimiz gibi verileri de bu taraftan görüyoruz. Onun haricinde de alt tarafta 23 derece gösteriyor. Evet, ekranımızda bu şekilde net, okunaklı da bir ekranımız var. Evet, sürücü tarafından da bahsedebileceklerim bu kadar Hakkı. Senin eklemek istediğin bir şey var mıdır? Şurada küçük bir gözümüz vardı, onu atladık aslında. Oo. Oraya da bozuk paradır, karttır, ne bileyim işte anahtardır. Onları da rahatlıkla kullanabileceğimizi düşünüyorum ben. Bak, ben görmemiştim onu. Böyle küçük bir göz yapmışlar. İyi, hiç yoktan orayı da değerlendirmişler. Aynen öyle. Evet, şimdi istersen dışarıdan devam edelim. Süleyman Bey, aslında havada şu an biraz daha bulutlandı. Havanın bulutlanmasıyla da bu gündüz farlarının aslında yakışıklılığına, yakışıklık katmasına gösteriyor bu araba. Yani aslında biraz beni çocukluğuma götürdü. Ben biraz Süleyman Bey'le de bunu ilk başta çekimden önce de konuştuk.
Benim çocukluğumun arabası Frontera'ydı. Artık muhtemelen benim çocuklarımın da çocukluk arabası Frontera olacak. Gri detaylar burada da karşımıza çıkıyor. Tampon altındaki korumamız yine gri. Aynı şekilde bu da yine arabanın renk konusunda birbiriyle bir ahenk içinde ve tamamladığını aslında ben görebiliyorum açıkçası. Ya Hakkı, aslında bir şey söyleyeyim mi? Hiç bunlara bile değinmeye bile gerek yok. Niye dersen, şimdi Frontera'yı biz ilk gördüğümüzde ne dedik? Aa, bu olmuş. Kesinlikle öyle. Genişlik, heybet, yakışıklılık hepsi bir arada var. Videonun başında söylediğim gibi de Türk tüketicisinin, Türk ailesinin yapısına baktığımız zaman genelde pikniği çok seviyoruz. Büyük arabaları seviyoruz. Ama ekonomik araba istiyoruz. En çok da yakıt tüketimimiz düşük olsun, motor taşıtlar vergisi düşük olsun, fiyat olaraktan bizi de zorlamasın. Ama yine bugün işte kablosuz CarPlay, Android Auto gibi müzik kalitesi falan düzgün olsun dediğimiz güzel bir araba var. Yani benim gözümde bu Frontera ne olacak dersen fiyat performans arabası olacak. Kesinlikle öyle. Sizin gibi çocuklu aileler için zaten biçilmiş kaftan oldu aslında. Hı hı. Ama ben gibi genç, dinamik, öyle uçup kaçmayı seven arkadaşlar için de kesinlikle çok yakışıklı olmuş. Biz tamam, çocuk var bizde de biz genelde 3 kişi geziyoruz. Siz Evet. gençler ise nasıl geziyorsunuz? 4-5 kişi. 4-5 kişi. O yüzden aslında sadece Türk ailesi için değil, senin gibi bekar olan, altına hemen not çizelim, bekar olan arkadaşlar için de 4-5 kişilik araba dahi de olsa kampa mı gideceksin? Nereye gitmek istiyorsan işini çözecek ve ekonomik gideceksin. Ben çadır olayını gerçekten bu arada kafamdan çıkarmaya başladım. Kampa bununla gideceğim direkt. Karavan Tavan gibi. barları var ya, Hı hı. zaten oraya şöyle bir iddia var. 800 kilograma kadar da o tavan barları taşıyabiliyormuş. Hatta bazı görsellerde direkt tavanına çadır yapılabiliyor anlamında da göstermişler biraz. Yani tavan barları güçlü, üzerine çadır taşımak isteyen müşterilerimiz de taşıyabilir diyor. Ama sen içinde yatacağım diyorsan ben bir şey diyemem. Sizi ikna edebilirsem en azından teşhirde falan göstermeye bir üstüne çadırda atabiliriz. Tamam, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün Hakkı Bey'e teşekkür ederim bana eşlik ettiği videomuzda. Yeni Frontera'mızın elektriklisinin anlatmaya çalıştık ama yine söyleyeyim, benzinli hibrit dediğimiz versiyonumuz GS donanımındaki özellikler de birebir aynısı olacak. O geldiği zaman da ekstra onun bir videosunu çekeriz. İki versiyon olacak, Edition ve GS. Başlangıç versiyon ve dolu versiyon olacak. Ekstra da konfor paketiyle beraber koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, ön cam ısıtma gibi de özellikleri alabileceğiz. Araçlarımız da geldikçe de hepsini tane tane çekmeye çalışacağız sizlere. Sadece ricamız sizden şu olacak arkadaşlar, bu sıra çekemeyen çok fazla diyeyim galiba. Böyle bir şikayetler alıyoruz. Bunların da videolarımızın devamı gelmesi için de bu da bizim için büyük bir etken oluyor. Sizden tek ricamız, videomuzu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamanız ve abone değilseniz de kanalımıza abone olmanızdır. Şimdi bu kadar diyelim isterseniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Opel'le kalın. Hoşçakalın. Abi harbiden gidelim şununla. Çıkalım bir yerlere gidelim. Gideriz oğlum, gezeceğiz, dur ya. Tamam gezelim vallahi bak. Ben ayarlayayım rotayı. Sen ayarla da senin gence göre ayarlama, biraz evli adama göre ayarla. Tamam. Sen bende o iş.